Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere herkesin kolaylıkla yapabileceği el açması çıtır çıtır bir patatesli börek tarifi paylaşmak istiyorum. Buyurun şimdi hep birlikte yapım aşamalarına bakalım. Öncelikle yoğurma kabının içerisine 1 su bardağı su, 1 su bardağı süt, 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 yemek kaşığı sirkeyi alıyorum ve güzelce karıştırıyorum. Süt ve su kesinlikle ılık olmayacak, normal oda ısısında olması gerekiyor. Daha sonrasında yavaş yavaş un ilavesi yaparak hamuru yoğurma işlemine geçiyorum. Toplamda ben 5 ila 5,5 su bardağı arası un kullandım. Lütfen sizler de kontrollü ekleyin. Kullanacağınız unun markasına, kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Birazdan hamurun dokusunu sizlere göstereceğim. Hamuru yoğurma kabının içerisinde toparladıktan sonra masanın üzerinde şöyle güzelce bir toparlıyorum tekrar. Hamurun dokusunu gördünüz. Gayet yumuşak ama ele yapışmayan dokuda bir hamur olması gerekiyor. Ve bu hamuru toplamda 2 adet bezeye ayırıyorum. 2 hamuru da güzelce yuvarlayarak beze haline getiriyorum. Ve üzerini kapatıp kenarda dinlenmeye bırakıyorum. Bu esnada ben de böreğimizin iç malzemesini hazırlamaya geçiyorum. Burada toplamda 2 adet büyük boy haşlanmış patates var. Aslında dilediğiniz iç malzemeyi kullanabilirsiniz ama patatesli daha güzel oluyor. Mutlaka bu şekilde de bir deneyin derim. Haşlanmış patatesi ezdikten sonra içerisine bir tane küçük boyda doğramış olduğum kuru soğan, tuz ve birazcık da toz kırmızı biber ilavesi yapıp güzelce karıştırıyorum ve patatesli iç harcım hazır olmuş oluyor. Şimdi bezenin bir tanesini açma işlemine geçiyorum. Hamuru açarken özellikle nişasta kullanmaya özen gösterelim. Çünkü un kullandığımızda börek böyle çıtır çıtır değil, daha çok kuru bir hal alıyor. Bu yüzden nişasta özellikle kullanmanızı öneriyorum. Ara sıra nişasta serpiştirerek hamuru açabildiğim kadar açıyorum. Önce merdane ile açtım ben. Daha sonra da oklava ile açma kısmına geçtim. Eğer ilk defa hamur açacaksanız bezeleri daha küçük alıp böyle 3-4 bezeye ayırıp o şekilde de yapabilirsiniz. Bu arada malzeme listesini videonun açıklama kısmına da ekleyeceğim. Yine oradan da yazılı olarak bakabilirsiniz. Hamuru açabildiğim kadar güzelce açıyorum oklava ile. Neredeyse masanın boyutunda açtım. Şimdi hemen inceliğini sizlere gösteriyorum ve bu açmış olduğum hamuru kenara alıp ikinci bezeyi açma işlemine geçiyorum. Açmış olduğum hamurun yüzeyine erimiş olan 150 gram tereyağından her tarafına gelecek şekilde serpiştirerek bir fırça yardımı ile güzelce her tarafını yağlıyorum. Bu yağlama işlemini güzel yapalım ki böreğimiz kat kat olsun. Daha sonrasında bir önceki açtığım hamuru üzerine seriyorum. Ve ikinci katmana da yine aynı şekilde bolca tereyağını gezdirip güzelce fırça ile her tarafına sürüyorum. Hamuru ortaya doğru rulo şeklinde sarıyorum. Ortaya geldikten sonra hamurun diğer baş kısmına geçiyorum ve orayı da yine ortaya doğru katlıyorum. Böylelikle 2 tane rulo elde etmiş oluyorum. Ve hamuru ortadan ikiye kesiyorum. Daha sonrasında hamurların boyutunu küçültüyorum. Bir tabağın içerisine alıp üzerine bir poşet kapatıp buzdolabında en az yarım saat dinlenmeye bırakıyorum.
Buzdolabında dinlendirme sebebimiz sürmüş olduğumuz yağları güzelce çekip donması gerekiyor. Bu yüzden dolapta dinlendiriyoruz. Daha sonrasında dinlenen hamuru 2 parmak genişliğinde kesiyorum. Kesmiş olduğum hamurları önce elim ile birazcık açıyorum. Daha sonrasında merdane ile uzunlamasına olacak şekilde açıyorum. Gördüğünüz gibi çok kolay bir börek. Herkes rahatlıkla yapabilir. Özellikle mutfağı yeni çözmeye çalışan arkadaşlarım var ise, hamur işini yeni öğrenmeye çalışan arkadaşlarım var ise bu kolay tarifi deneyebilirler. Videomda olabildiğince her detayı anlatmaya çalıştım ama yine de kafanıza takılan bir yer olursa bana yorum kısmında sorabilirsiniz. Elimden geldiğince hepsini cevaplamaya çalışıyorum. Daha sonrasında açmış olduğum hamurları ters çeviriyorum. Çünkü üst tabanı daha düzgün, gördüğünüz gibi alt kısmı biraz yapıştığı için biraz şekli bozuluyor. O yüzden ters çeviriyorum. Hamurları ters çevirdikten sonra da içerisine hazırlamış olduğum patatesli iç harcından yerleştiriyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz bir beğeni bırakmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde de abone olabilirsiniz. Zil işaretini de açarsanız yeni tariflerde sizlere hemen bildirim gelecektir. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Videomu veya kanalımı tüm sevdiklerinizle veya sosyal medya ağlarınızdan da rahatlıkla paylaşabilirsiniz. Tüm börekleri ekranda gördüğünüz şekilde katlama tekniğiyle katlayıp bitirdim ve yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine dizdim. Üzerine bir tane yumurtanın sarısına 1 yemek kaşığı süt ekleyip fırına gönderdim. 180 derecelik fırında alt üst fanlı ayarda nar gibi kızarttım. Fırından çıkardıktan sonra hemen sizlere şöyle göstermek istiyorum çıtır çıtırlığını. Çok nefis oldu. Deneyecek arkadaşlarıma şimdiden afiyet olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.